Merhaba teknoloji severler. Bugün sizlerle fiyat performans ürünü olan yazıcımı paylaşmak istiyorum. Yazıcımın modeli Brother MFC 2700DV siyah beyaz lazer çok fonksiyonlu yazıcı. Bu yazıcının fiyat performans ürünü olmasının sebebi otomatik çift taraflı yazdırma, kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı ve dolan tonerle kullanılabilmesidir. Dolan toneri videomun ortalarında sizlere tanıtacağım. Bunun haricinde çok fonksiyonlu olmasının ismi yazıcıyı, tarayıcıyı, fotokopi özelliğini ve faksı bir arada bulundurmasından gelmekte. Kısaca teknik olarak bilgilerini paylaşacağım sizlerle. Bahsettiğim gibi otomatik çift taraflı yazdırma var. Otomatik çift taraflı yazdırma dediğimiz makineye verilen komutla makinenin kendiliğinden kağıdı içerisinde çevirerek iki tarafa da baskı yapması. Bu özellik aslında lazer yazıcılarda 3000-5000 gibi yüksek rakamlı yazıcılarda bulunmakta. Fakat bizim yazıcımızın fiyatı internet üzerinde 1300 lira civarında ve kablolu ve kablosuz ağ bağlantısında bu fiyata bize sunuyor. Nasıl sunuyor? Üzerinde Wi-Fi tuşu var. Wi-Fi tuşuna bastığınızda cihazınız oradaki konumdaki mevcut Wi-Fi ağına bağlanıyor. Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra istediğiniz cihazdan Wi-Fi üzerinden hiçbir ayar yapmadan direkt çıktı alabiliyorsunuz. Bunun için mobil bağlantıları destekliyor. Hangi mobil bağlantıları destekliyor? AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint Scan. Google Cloud dediğimiz Google Drive. Google Drive üzerinden dosyalarınızı indirmeden direkt iPrint Scan uygulamasını kullanarak yazdırabilirsiniz. iPrint Scan uygulaması Brother'ın kendi yaptığı bir uygulama ve çok kullanışlı, çok işlevsel bir uygulama. Nasıl bir özellik sunuyor bize? Tarama yapabiliyorsunuz. Cihazın durumunu görebiliyorsunuz. Cihazınız üzerinden yazdırmak istediğiniz dosyanın istediğiniz sayfasını istediğiniz tarafına iki taraflı veya tek taraflı olarak ve istediğiniz tarafından çevrilmesini sağlayarak yazdırabiliyorsunuz. Bu açıdan çok güzel. Bunu AirPrint'te istediğiniz şekilde ayarlayamıyorsunuz. Bunun haricinde manuel besleme yuvası ve otomatik belge besleyicisi mevcut. Ne demek istiyoruz? Şurada gördüğünüz kağıt tepsisi elle besleniyor ve 250 adet kağıt alıyor. A4 kağıdı. Bununla birlikte bunu kattırdığınızda artık yazıcınız yazdırmaya hazır hale geliyor. Yazdırma işleminde siz kağıt eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Oradaki 250 kağıt bitesiye kadar makineniz otomatik olarak yazdırma işlemine devam ediyor. Bu yüzden çok kullanışlı ve şurada görmüş olduğunuz çıktı alanında da 100 adet kağıt barındırabiliyorsunuz. Yani size 100 adet kağıt çıktısı burada verebiliyor arka arkaya. Bunun dışında yazdırma özelliklerine baktığımızda tam boy fotoğraf olarak arkalı önlü dakikada 15 fotoğraf çıkartabiliyorsunuz. Normal standartlara baktığımızda yazı olarak dakikada 30 sayfa çıktı alabiliyorsunuz. 600'e 600 dpi ve 2400'e 600 dpi olarak çözünürlük sunmakta. 8,5 saniyeden daha kısa bir sürede ilk çıktıyı alabiliyorsunuz. Brother tarafından önerilen çıktı adedi 250 ile 2000 sayfa ay başına. Bu şekilde daha sağlıklı kullanabiliyorsunuz cihazı ve ömrünü uzatıyorsunuz. Fax alma ve gönderme özelliği PC olarak sadece Windows'u destekliyor. Tarayıcı tipi olarak GSI tipinde bir tarayıcısı var. Energy Star çevre akreditasyonu var. Bu ne demek oluyor? Uyku zamanında daha az enerji tüketiyor ve size maliyet olarak daha düşük bir maliyete geliyor. Bunun haricinde ağırlığı 11,4 kilogram. Eğer siz kartonlu olarak bunu taşımak istediğinizde 14,4 kilogram olarak ağırlığı size geliyor. Garanti olarak 2 yıl garanti veriyor Brother. Eğer orijinal ürün olarak aldıysanız, sıfır ürün olarak aldıysanız güvenilir bir satıcıdan 2 yıl garantisi var ürünün Brother tarafından. 2 satırlı LCD ekranı var, bilgi ekranı. Buradan yazıcımızın modlarına bakabiliyoruz. Onun haricinde şu an uyku durumunda mesela gördüğünüz gibi bize cihazın durumunu gösteriyor. Burada copy, fotokopi, scan, tarama, fax olarak geçiyor. Benim fax numaram olmadığı için ben fax'ı kullanmıyorum. Fax'ı kullanabilmeniz için fax numarası almanız gerekiyor.
Bunun için yan tarafta gördüğünüz gibi zaten normal telefonda da bulabileceğiniz tuş takımı bulunmakta. Ben genellikle tarama ve fotokopi kullanıyorum. Onun haricinde burada sizin işinize en çok yarayacak gördüğünüz gibi kimlik tarama özelliği var. 2-in-1 ID copy olarak geçiyor. Türkçesi ikisi bir arada kimlik kopyalama diyebiliriz. Bu tuşa bastığınızda hiç zorluk çekmeden kimliği çok rahat bir şekilde kendiniz kopyalayabiliyorsunuz. Buraya bastığınızda ilk önce ön yüzünü, daha sonra arka yüzünü tarattırmasını istiyor. Daha sonra size zaten ekrandan yapılacakları söylüyor buradaki bilgi ekranından. Start tuşuna gelerek bastığınızda kimliği çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Onun haricinde adres defterine 8 tane numarayı kaydedebiliyorsunuz. Buradan direkt otomatik olarak faksınızı çekebilirsiniz. Baktığımız zaman çok basit gözüküyor ama kolay bir kullanımı var. Basit olmasına rağmen. Şöyle göstereyim. Menüye tıkladığımızda genel ayarlar geliyor. Genel ayarlara tıkladığımızda varsayılan mod, yani şu an scan ışığı yönü skande. Biz bunu kopya aldığımız zaman varsayılan mod kopya olacak. Mod zamanlayıcısı var. Kağıt var. Buradan kağıdı A4, A6, A5 şeklinde, B5 şeklinde seçebiliyoruz. Şu an duyduğunuz sesin seviyesini ayarlayabiliyoruz. Buradan elektrik ekolojisi nasıl olacak bunu ayarlayabiliyoruz. LCD'nin ekranı, yani şu an gördüğünüz şu yazının parlaklığı nasıl olacak, okunulabilirliği nasıl olacak bunu ayarlayabiliyoruz. Güvenlikten şifre belirleyebiliyoruz, şifre koyabiliyoruz. Cam tarama boyutundan camın ne kadarlık kısmını kullanacağımızı belirliyoruz. Toner bittiğinde de toner değiştirden tonerimizi değiştiriyoruz. Genel ayarlardan gelelim faksa. Faksa tıkladığımızda alımı kuruyoruz, gönderimi kuruyoruz, adres defterine kayıt yapabiliyoruz, rapor ayarı yapabiliyoruz, uzak faks gönderebiliyoruz. Çeviri kısıtlaması var, yani istediğiniz dilde alıp verebiliyorsunuz. Kopya tıkladığımızda kalite var. Kalitede kağıdın kalitesini belirliyorsunuz. Yani geri dönüştürülmüş mü, düz mü gibi belirleyebiliyorsunuz. Parlaklık, kağıda çıkacak resimlerin parlaklığını, kontrast yazılar aynı şekilde. Kimlik kopyası ile ilgili ayarlar var kopyada. Yazıcı özelliklerine baktığımızda deneme yazdırabiliyorsunuz. Çift taraflıyı ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik devam et var. Yazıcınızı buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Geri gelelim. Baskı raporlarından adres defterinin raporunu alabiliyorsunuz. Faks faaliyetinin raporunu alabiliyorsunuz. Baskı ayarlarının raporunu alabiliyorsunuz. Kullanım ayarlarını alabiliyorsunuz. Ağı yapılandırabiliyorsunuz. Kablosuz rapor alıyorsunuz. Ağ yapılandırmasından sonra XMI'da onayı alabiliyorsunuz. Genel ayarlar, faks, kopya, yazıcı, baskı raporlar, ağ. Ağa geldiğinizde kablolu ağ veya kablosuz ayarlarını Wi-Fi Direct'i buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ağı sıfırla diyor. Kablosuz ağa geldiğinizde Wi-Fi'yi direkt buradan bağlayabiliyorsunuz. Makine bilgilerine bakabiliyorsunuz. İlk kurulum diyor. Sıfıra basıyorsunuz. İlk cihazınız geldiğinde ilk kurulumu buradan yapıyorsunuz. Ayarlar bu şekilde. Baktığımızda şu an yine uyku durumunu aldık. Şu özellikten bahsetmek istiyorum. İki tane tarama özelliği var. Bir tanesi şurada gördüğünüz cam üzerinden taramayı gerçekleştiriyor. Şu şekilde burada kağıt ölçülerini ayarlayabiliyorsunuz. Size belirtiyor hangi kağıdı nereye koyacağınızı. Yine aynı şekilde karşıda bir kağıt boyutu belirtme var. Şurada gördüğünüz gibi kontrol simgeleri yer almakta. Onun dışında yukarıda şurada ayrı bir bölüm var. Bu bölümden de kağıt tarayabiliyorsunuz. Buradan arkalı ve önlü taramada ben sorun yaşadım. Arkalı önlü taramaya sıkıntı olabilir. Bu şekilde kapanıyor. Çok pratik bir kullanış var. Kağıdı buradan taradığı zaman şuradan alt taraftan size kağıdı geri gönderiyor, geri veriyor. Bunun dışında zaten İngilizce biliyorsanız stop kapat demek, çıkış demek, start başla demek. Buradan tuşları kullanarak kopya sayısını belirleyebiliyorsunuz veya burada ayarları yaparken size sayı istiyor. O sayılarla komut verebiliyorsunuz. Menüye girebiliyorsunuz.
Onun dışında size şunu göstermek istiyorum. Şimdi şurada bir bölüm var. Burayı kullanarak mektup, zarf gibi kalın kağıtları yazdırabiliyorsunuz. Ama burada tek kağıt sokabiliyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Dolan tonerden bahsetmek istiyorum size. Dolan toner çalışma prensibi olarak şu şekilde çalışıyor. Bir tarafında bir tıpa var. Diğer tarafında bir tıpa var. İki tıpası var yani. Bir tıpadan eski tozu boşaltıyorsunuz. Diğer tıpadan da yeni tozu dolduruyorsunuz. Bu diğer yazıcıların çalışma prensibine göre biraz farklı. Nasıl çalışıyor? Tozlar var. Bu tozları elektrik mantığıyla, elektriğin çekim itme kuvvetiyle kağıda aktarıyor. Tozla çalışıyor ve bu şekilde kuruma gibi bir derdiniz olmuyor. Ben şu ana kadar 6-7 tane yazıcı kullandım. İşte bitmeyen kartuş dediler. Biten kartuşları da kullandım. HP'nin o tekli kartuşlarını aldım. Canon kullandım. Fakat hepsinde şununla karşılaştım. Doldurttuğunuz zaman hep merdiven altı dolum yapıyorlar dışarıda. Sıfırını almak istediğiniz zaman çok pahalı ve az sayfa adedi basabiliyorsunuz. Ve mürekkebiniz bir süre sonra kuruyor uzun kullanılmadıktan sonra. Ve diyorlar ki günde bir tane veya haftada bir tane çıktı alın kurumaması için. Güzel kardeşim, kuruma yani kuruyan bir şeyi ben niye alayım ki? Sonuçta bu sürekli bir ihtiyaç değil yani her gün çıktı alacak tabii ki iş yeri işletmiyoruz yani. Bu açıdan baktığımızda lazer yazıcı olarak fiyat performans olarak gayet mantıklı bir seçim. Çünkü diğer yazıcılarda nokta vuruşlu veya işte mürekkep püskürtmeli yazıcılarda fiyatlar yaklaşık 200 liradan başlıyor, 300 liradan başlıyor. 1000, 1500, 2000 liraya kadar çıkıyor. Yani 2000 lira vereceğime kuruyan bir mürekkebe 1300 lira bu yazıcıya vermek daha mantıklı benim için. Bu yüzden zaten bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. İnternette genelde İngilizce videolar var bu yazıcı hakkında. Gördüğünüz gibi Japonya'da dizayn edildiği söyleniyor. Ve size bu yazıcı paylaşmamdaki en büyük sebep dolan toner. Yani dolan toner dediğimiz anlattığım gibi bir taraftan boşaltıyorsunuz, bir taraftan kendiniz dolduruyorsunuz ve çok ucuza mal ediyorsunuz. Yani bu dolan tonerin mucitleri diyeyim, patent sahipleri bitmeyen kartuş. Bitmeyen kartuşun belirttiğine göre 2 kuruş gibi bir maliyeti var kullanıcıya çıktının. Ve gayet ucuz. Yani dışarıdan bir fotokopi çektirdiğinizde 10 kuruş, 15 kuruş, yeri geliyor 50 kuruş arkalı önünü çektirdiğinizde bir para ödemek zorundasınız. Fakat kendiniz evde rahat bir şekilde bu çıktıyı alabilirsiniz 2 kuruşa. Bu dolan tonerin sıkıntıları var mı? Şöyle var. Ben içinde dolu olduğunu bilmiyordum. Az bir toner tozu varmış. Üzerine şu sağ tarafta gördüğünüz 150 gramlık toner tozunu gönderdiler yanında. Bununla ekleme yaptım. 4'te 3'ü kadarını kullandım. İçinden 2 lateks eldiven çıkıyor kullanım için. İçinde toz olduğunu bilmediğim için fazla geldi ve taşma yaptı. Silinmek zorunda kaldım. Daha sonra ilk defa lazer yazıcı kullandığım için nasıl değişim yapıldığını bilmiyordum. Dram ünitesinin temizlenmesi gerekiyormuş. Dram ünitesinde önceki baskıdan, önceki tonerden tozlar kalmış, yapışmış. Bunları temizlemeye araştırdım ve İngilizceydi kaynaklar maalesef. İngilizce olduğu için sıkıntı yaşadım. Brother'ın kullanım talimatına baktım. Orada eksik bilgiler vardı. Fakat genel edindiğim tecrübe kadınların kullandığı makyaj silme yuvarlak pamuklar var. O pamuklarla herhangi bir çizik yapmadan dram ünitesine, herhangi bir arıza vermeden dram ünitesini temizledim. Daha sonra taşmış demiştim. Taşan tonerin üzerindeki tozları temizledim. Ve sağlıklı çıktı almaya başladım. Gelen tozlar çok kaliteliydi. O yüzden çok koyu çıkartıyordu. O yüzden ben parlaklığı ve kontrastı en üst seviye almak zorunda kaldım. Çünkü çok siyah çıkıyordu. Siyah çıkmasının sebebi de hani mürekkep kaliteli ve yoğun baskı yapıyor. O yüzden ben de en üst parlaklıkta çıktı almaya gayret ettim. Onun haricinde 1 kiloluk Brother marka özel gördüğünüz gibi toz sipariş ettim. Ve bu tozu
daha kullanmadım. 150 gramlığın 4/3'ünü kattım ve şu an onu kullanıyorum. Sizlerle baskı raporu aldım. Video çekmeden önce onu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi öncelikle kullanım ayarlarından bahsetmek istiyorum. Elle besleme kapalı, çift taraflı kapalı. Yani bunlar fotokopi olarak kapalı. Ben çıktı alırken telefondan veya bilgisayardan otomatik olarak yazdırma ayarlarından çift taraflı yazdırabiliyorum. Burada ekoloji 5 dakika uyku zamanı olarak belirlemişim. Yani makine kullanılmadığı sürece 5 dakikada direkt geçiyor. Gördüğünüz gibi Türkçe desteği var. 32 MB RAM boyutu var. Burada bazı şeyleri kapatmak zorunda kaldım. Otomatik devam et. Açık. Onun haricinde çıktı raporu aldım sizin için. Ne kadar harcamışım, ne kadar bu dolan tonerle devam etmişim. Şöyle göstermek istiyorum. Son aldığım çıktıyla beraber 2820 sayfa baskı almışım. Bunun PC yazdırma sayfası diyor. Bu telefonda dahil 2577 olarak gözüküyor. Fotokopi olarak da 243 tane almışım fotokopi. %7.44 bir yoğunluğa sahipmiş. Ortalama baskı yoğunluğu. Şuradan göstermek istiyorum. Toner az uyarısını 1780 baskıda almışım. Bu orijinal toner için geçerli. Toneri 2012. sayfada değiştirmişim. Yani şu ana kadar 8 sayfa basmışım. Dolan tonerle birlikte. Ve şu anki tonerin gördüğünüz gibi yaklaşık %50'si %55'i dolu durumda. Onun dışında dram ünitesi diye bir sistem var. Lazer yazıcı içinde size buradaki tonerdeki tozun kağıda yapışmasını sağlayan bir sistem. Burada da gösterdiğim gibi %75, %80 civarında bir ömrü kalmış. Bu dram ünitesi yeşil bir floransa benzetebiliriz. Yeşil bir ışık gibi duruyor. Florans lamba gibi duruyor. İnternetten araştırmasını yapabilirsiniz dram ünitesi diyerek. Bu ilk baskı yani ilk toner bittiğinde değiştirdiğimde %85'lerdeydi ömrü. Şu an %75 desek %10 gitmiş. Yani yaklaşık her tonerde %15, %20 civarında bir ömür azalması var. Tabii ki bu da %0'a geldiğinde değişiyor. Bakım masrafları var. Fakat dediğim gibi diğer nokta vuruşlu veya mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre çok kullanışlı, çok avantajlı fiyat performans açısından. Gördüğünüz gibi burada çıkardığım kağıtlar gözüküyor. 2818 olarak A4 çıkartmışım. 2 tane diğerleri diye bir sınıflama yapmış kendisi. İçeride bir tane sıkışma yaşamışım. Bu sıkışma da şeyden dolayı oldu. Sayfaları düzgün koymadığımdan dolayı oldu. Şuradaki gördüğünüz üniteye. Buraya düzenli olarak koymanız gerekiyor. Zaten burada gördüğünüz gibi yeşil alanlar ayarlama alanı. Buradan ittirerek, kaktırarak şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Kağıdın düzgün olmasını ayarlayabiliyorsunuz. Burada baskı bölümü var. Buradan basarak da bir ayar yapabiliyorsunuz. Bunu kaktırıyoruz. Size içini göstermek istiyorum yazıcının. Yan tarafında, sağ tarafında tırnak bölümü var. Tırnakla açtık. Burada dram ünitesinin ve şey var. Bu tek sistem. Toner ve dram ünitesi aynı sistem üzerinde şeyi çıkartabiliyoruz sistem olarak. Yani toneri çıkartabiliyoruz. Ayrı olarak dram ünitesi üzerinde duruyor. Göstereyim size. Dram ünitesi dediğimiz şu yeşil arkadaki alan, burada tozlar birikiyor. Bu tozu toner değişiminde değiştirmeniz gerekiyor. Üzerindeki dolan toner burada gördüğünüz gibi Çin'de yapıldığı söyleniyor. Fakat patentinin internet sitesinde bitmeyen kartuşta olduğu söyleniyor. Şurada dolum ünitesi var. Arka tarafında boşaltım ünitesi var. Bu şekilde gayet güzel, sağlıklı çalışan bir sistem. Ve dediğim gibi ucuza mal oluyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Şöyle kapatalım. Gayet tek elimle kapattım, açtım, koydum yerine. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sizlere tavsiyem küçük
ofisiniz varsa yaklaşık aylık olarak 250 ile 2000 sayfa arası baskı alıyorsanız ve masraf olarak, maliyet olarak size düşük maliyet olmasını istiyorsanız, öğrenciyseniz bu yazıcıyı tavsiye ederim. Neden? Çünkü bu özelliklere sahip bir yazıcı 3000 lira, 5000 lira, hatta 6000 lira, 8000 liraya kadar çıkabiliyor. Kompakt bir yapısı var. Yani sığabilen bir yapısı var. Şu gördüğünüz eski vitrinlerdeki televizyon alanı. Gördüğünüz gibi buranın yaklaşık 3'te 1'ini kapsıyor yer olarak. Baktığınızda dediğim gibi 150 gramlık şişenin 4'te 3'ünü koydum yaklaşık olarak. Onun biraz taştı. Daha aldım 1 kiloluk mürekkep tozunu açmadım. Toner tozunu açmadım. 2 yıl garantisi var. Alırken şuna dikkat edin. Aldığınız satıcının garantinize etkileyip etkilemediği. Çünkü teknoloji ürünlerinde şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Aynı ürünü farklı satıcılar satıyor. Küçük satıcılar garantiyi veremiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Garanti konusunda size yardımcı olamıyor. Daha sonra sıkıntılar yaşıyorsunuz. Reklam olması amacıyla söylemiyorum fakat ben Vatan Bilgisayar'dan aldım. Bütün teknolojik aletlerimi de Vatan veya Teknosa'dan alıyorum. Onun dışında diğer sitelerden alırken kullanıcının başarı puanına, diğer kullanıcıların yorumlarına dikkat ediyorum. Bu size çok etkiliyor. Ben direkt siparişimi şeyden verdim. Dolan kartuş için. Bitmeyenkartuş.com.tr'den verdim. Çünkü zaten üreticileri onlar. Gitti gidiyor oradan, hepsi buradan, n11.com'dan da satışları mevcut. Girdiğinizde zaten bitmeyenkartuş.com'a, orada Dolan Toner diye bir menü var. Dolan Toner'e girdiğinizde Dolan Toner'de birçok yazıcının patentli toneri var. Oradan direkt bu yazıcının modelini bularak yaklaşık 90-100 lira civarı bir ücreti var. Şu an için Dolan Toner'in. Dediğim gibi yanında 150 gramlık toner tozunu gönderiyorlar size. Onun haricinde ben 120-150 lira gibi bir civara Brother için kullanılan tozu aldım. Toner tozunu aldım. Dediğim gibi şu ana kadar herhangi bir sıkıntım yok. Size yazıcı raporlarını gösterdim. İkinci tonerim takılı şu an. Birinci tonerde 2012 baskı almışım. Arkalı önlü olarak zaten sayıyı belirttim. 1300 olarak çift taraflı bir baskı almışım. Baskı yoğunluğu 7.44 olarak belirtiyor. Çünkü hani baskı yoğunluğu şuna bağlı. Resim mi daha çok basıyorsunuz? Metin mi daha çok basıyorsunuz? Resim daha fazla yoğunlukta oluyor. Ben açık öğretim kitaplarının baskısında kullandığım için, kendim açık öğretimde okuyorum. Daha çok karışık oluyor veya yazı odaklı oluyor. O yüzden yoğunluğu az. Sizin yaptığınız işe olarak daha yoğun kullanım sergileyecekseniz size verdiğim rakamlar değişebilir. Dediğim gibi gerçek hayatta orijinal toneri ile 2600 baskı yerine 2012 baskı almışım. Yoğun bir kullanımda 1800 de olabilir, 1700 de olabilir. Veya siz yoğun kullanmayacaksanız işiniz olarak 2600'ü görebilirsiniz, 2500'ü görebilirsiniz. Bu tamamen kullanıcının kendi kullanımına göre değişmekte. Dediğim gibi fiyat performans özelliği olan bir yazıcı. Gerçek anlamda bu özellikleri araştırdığınızda internette bulabileceğiniz fiyatlar 3000 lira, 5000 lira ve şu an ben kendim evimde kullanıyorum bunu. Gördüğünüz gibi kompakt bir yapıya sahip. 2 kuruşta dışarıya göre ciddi anlamda maliyeti düşürücü. Dediğim gibi dışarıda 15 kuruş, 20 kuruş, 25 kuruş, yeri geliyor çift taraflı yazdığınızda 50 kuruşa bir maliyeti var. Ve üniversite okuyorsanız sürekli fotokopi almak zorundasınız. Sürekli çıktı almak zorundasınız. Ödevleriniz için, araştırma yapmak için makale çıkartmak zorundasınız. Yeriniz varsa, kullanım alanınız varsa, evinizde internet varsa veya kablolu kullanmak isterseniz bilgisayarınız varsa çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Brother yazıcımız dediğimiz gibi Japonya'da tasarım yapıldığı üzerine zaten yazıyor. Orijinal logosunu görüyoruz. Herhangi bir yasal olmayan herhangi bir şey yok yazıcımızda. Gördüğünüz gibi şurada enerji tasarrufunu da göstermek istiyorum. Enerji Star logosu bulunmakta. MFC.
modeli. Şurada model numarası yazıyor. MFC L2700DV. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zamanınızı aldığım için kusura bakmayın. Ciddi anlamda çok beğendiğim bir ürün. Fiyat performans ürünü. O yüzden uzun bir kullanım deneyimi sunmak istedim sizlere. Kendi bilgilerimi aktarmak istedim. İnternetten, Brother'ın kendi sitesinden yaptığım özellikleri sizlere belirtmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kaliteli içerik üretebilmem adına, motivasyon olması açısından abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum.